Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün yenilikçi, teknolojik ve akıllı bir gitarla karşınızdayım. Yine Moore ve GTRS'in işbirliğiyle yapmış olduğu W800 gitarını bugün sizlerle inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi başsız bir model. Ayrıca üzerinde multi-scale bir klavye mevcut. Çalımı son derece rahat bir gitar ama diğer gitarlardan en farklı yönü üzerinde bir akıllı potans olması. Bu potansı çevirip açtığımda gördüğünüz gibi led renkler yanıyor, led ışıklar yanıyor ve içerisinde bulunan bir prosesörü devreye sokuyor. Bu prosesör sayesinde bu gitarı direkt sisteme bağlayarak veya kulaklığımıza bağlayarak çalmaya başlayabiliriz. Çünkü içerisinde yüzlerce efekt ve amfi modellemesi mevcut. Ve benim en çok hoşuma giden üzerindeki manyetiklere de farklı gitar tonları atayabiliyoruz. Yani bu manyetiklere dilersek bir Gibson Les Paul simülasyonu, dilersek bir Telecaster simülasyonu, dilersek bir Strat simülasyonu verebiliriz. Hatta akustik gitar simülasyonu bile atayabiliyoruz bu manyetiklere, bu akıllı gitar sayesinde. Ayrıca ürünün harika bir aplikasyonu var ve Bluetooth'la bu aplikasyona bağlı tüm ayarları da cep telefonumuz veya tabletim üzerinden yapabiliyoruz bu harika gitarın. Bu teknolojik ürünleri ülkemize getiren Senkop Müziğe ve tanıtmamız için bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu ekonomik zor dönemlerde yenilikçi ürünleri ülkemize getirmeleri büyük bir cesaret. Kendilerini kutluyoruz. Kendilerinden bir indirim kuponu alabilirsem açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca ürünün mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlarım oradan bulabilirler. Dostlarım, daha önce başka bir modelin videosunu çekmiştik. O videoya da kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu gitarın konuşmasız şekilde bir kutu açılış videosunu da yapmıştık. O kutu açılış videosunu da kartlar bölümüne bırakıyorum. Dileyenler onları da izleyebilirler. Bu tarz tanıtımların devam edebilmesi için lütfen kanalımıza abone olalım ve bildirim zilini açalım. Ayrıca harika sosyal ağlarımız var. Oraları da takip ederseniz canlı yayınlara da katılmış olursunuz. Özellikle Aytek Akçakaya ve Gitar Koçu Instagram sayfalarında canlı yayınlar yapıyoruz. Ayrıca Gitar Koçu Twitch sayfamızda da canlı yayınlarımız var. Bir de harika bir Discord sayfamız var. Gerçekten çok aktif. Discord sayfasındaki dostlarıma da buradan selam yolluyorum. Çok büyük emek sarf ediyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Birbirlerinin sorularını cevaplıyorlar orada. Ben yetişemesem bile onlar birbirlerine yardım etmeye devam ediyor. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sosyal ağlarımıza da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet dostlarım, şimdi bu gitarı teknik özelliklerini anlatarak tanıtmaya başlayalım. Öncelikle gitarımız çok küçük çünkü kafasız. Dolayısıyla kafası da olmadığı için 2,5 kilogram gibi bir ağırlığı var ve son derece hafif. Gövdesi kızıl ağaçtan. Kızıl ağaç parlak ve tiz bir ton veriyor. Ayrıca sap da fırınlanmış akça ağaçtan ve üzerindeki alev desenlerini de görebiliyoruz. Akça ağaç bir sap da zaten parlaklığı daha da arttırıyor. Klavyede ise Hint gül ağacı kullanılmış. Ben bu gitarı provada test ettim. Provaya götürdüm kendi grubumun. The Nameless Band diye bir grubum var. Onu da merak ediyorsanız dostlarım, bir videosunu kartlar bölümüne bırakıyorum. Mutlaka grubumun da YouTube kanalını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir provasına götürdüm ve provada gitarın prosesörünü açmadan kendi manyetikleri ve kendi ham haliyle, bunu normal bir gitar olarak da kullanabiliyorsunuz prosesörünü açmadığınız zaman. Bana tonları inanılmaz tiz geldi. Dolayısıyla kendi prosesörümden input ayarlarını, EQ'lerini birazcık baslaştırmak zorunda kaldım. Son derece tiz bir karakteri var gitarın. Ham bakır manyetiklere sahip olmasına rağmen. Sap demişken C profilinde bir sapımız mevcut. Sap boyunca bir yamukluk yok. Bütün sap aynı şekilde kesilmiş. Çalımı son derece rahat ve multi-scale olduğunu söylemiştim. Bu ne demek? Perdeler yamuk bir şekilde çakılmış. Belli bir açıyla giden perdeleri görebiliyorsunuz üzerinde. Birazdan kafasız gitarların ve multi-scale'ın artılarını ve eksilerini de sizlere birazcık bahsedeceğim. Gitarımızda 3 yollu manyetik anahtarı var. Klasik bir şekilde 2 humbucker'ı alttayken köprü manyetiğini, üstteyken sap manyetiğini, ortadayken ikisini birden aktif hale getirebildiğimiz bir anahtar. Potanslarımıza gelecek olursak, üzerinde manyetiklere yakın olan volüm potansı, ortadaki ton potansı, ayrıca en altta açtığımız zaman hemen renkleri yanan akıllı bir potans görüyoruz. Bu potans aynı zamanda üzerine basılabiliyor
üzerine basıldıkça içerisinde kayıtlı olan mevcut tonlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Prosesörün volümünü de buradan kontrol edebiliyoruz. Bu açıkken gitarın volümünü hala kontrol edebiliyoruz tabii ki, ama ana master volümü de buradan rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. Bu arkadaşın içerisinde şurada gördüğünüz üzere G100 prosesörü bulunmakta. Bu Moore tarafından geliştirilmiş bir prosesör. Zaten Moore'un birçok prosesörünü daha önce tanıttık. Onlar hakkında da videoları kartlar bölümüne bırakırım. Moore bu konuda bayağı gelişmiş bir firma. Çok iyi bir şekilde amfi, kabin ve efekt simülasyonları yapıyor ve tüm bu bilgisini bu gitarın içerisine de paylaşmış. 11 tane gitar simülasyonu var. Yani bu manyetikleri 11 tane farklı gitar simülasyonu atayabiliyoruz bu manyetiklere. Yani gitarımız birden Les Paul tınısı verebiliyor, Strat tınısı veriyor, Telecaster tınısı veriyor ya da daha caz kasa gitarlar ya da Petrucci'nin kullandığı daha piezo manyetikli gitar tınıları verebiliyor. Hatta içerisinde akustik gitar simülasyonu bile mevcut bu manyetiklerin. Onun haricinde tam 126 tane efekt, yani işte kabinler, delay'ler, reverb'ler, amfi simülasyonu içerisinde mevcut. 40 tane davul ritmi var. 10 tane metronom mevcut. 80 saniyelik de bir looper var bu prosesörün içerisinde. Ve bu prosesörü tamamen Bluetooth 5.0 üzerinden cep telefonunuz veya tabletinizde kontrol edebiliyorsunuz. Ne yazık ki PC'ye bağladığımızda PC üzerinden herhangi bir program mevcut değil. Bunu da dile getirenler olmuş. Bence de aynı programdan bir tane de PC versiyonu lazım. Belki ileri zamanlarda yaparlar. Bu arada üzerinde Type-C girişi olduğunu görüyorsunuz. Type-C'den bağladığınızda şarj oluyor alet. Bilgisayara bağladığımızda bir ses kartı gibi olabiliyor. Kulaklığımızı da output çıkışına bağlayabiliyoruz. Ve bilgisayardan müzik açtığımızda dinleyebiliriz. Kayıtlar yapabiliriz temiz. Aynı bir ses kartı gibi işlev görüyor. Prosesör açık olduğunda 10 saat pil ömrü var. Bunun bir de V900 modeli var. Ondaki pil ömrü biraz daha fazla, 12 saat. Fakat onda bir de içerisinde wireless sistem var. Ekstradan bir wireless sistem almadan wireless bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. O wireless sistemi çalıştırdığınızda V900'ün pil ömrü 9 saate düşüyor. W800'ün içerisinde de 4000 miliamperlik bir batarya bulunmakta. Çok ilginç bir şekilde fırçalanmış metalden oluşan bir pena korumalığı var üzerinde. Bu metal ilk defa benim gördüğüm bir malzeme pena korumalığında. Son derece şık bir hava katıyor ve teknolojik bir ürün olduğunu sanki bu pena korumalığı da hissettiriyor. Yani bir farklılık olmuş gitarın üzerinde. GTRS'in kendi üretmiş olduğu HLI denen bir köprü sistemi var. Ayrıca manyetiklerimiz de GTRS'in kendi manyetikleri. HM2N ve HM2B adında humbucker manyetiklerimiz var. Bu manyetikler Alnico 5 manyetikleri. Manyetikler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz harika bir manyetik videomuz vardı. Onu da kartlar bölümüne sizin için bırakıyorum. İşte bu Alnico'lar ne demek? Alnico 2, Alnico 5 ne farkları var? Onları oradan dinleyebilirsiniz. Parlak bir boya var üzerinde. Simli hatta. Bendeki pembe modeli. Bunun ayrıca beyaz ve siyah modeli de var. Onlar da simli bir şekilde geliyor. Parlak cilayı tercih etmişler gitar üzerinde. 24 perde olduğunu görüyoruz. Küçük bir gitar ama tam 24 perdeye sahip. En tiz seslere bile bu gitarla ulaşabilirsiniz. Ürünün kendisi de 0.9 tellerle beraber geliyor. Ülkemizde bu gitarı satın aldığınızda yanında fuzz switch de yolluyorlar. Gördüğünüz gibi pembe gitara pembe renkli bir fuzz switch yollamışlar. Eğer uyumlu renk yoksa siyah olanını yolluyorlar. Bu fuzz switch tabii ki Bluetooth 5.0 bağlantısını da kullanıyor. Wireless'ı son derece hızlı bir şekilde çalışıyor ve sahneye çıktığınızda size sorun yaratmadan ton geçişlerinizi yapmanızı sağlıyor. Küçük ama son derece kullanışlı bir fuzz switch. Bunun da ayrıntılarını bir önceki akıllı gitar videomuzda paylaşmıştık. Oradan izleyebilirsiniz kullanımını. Ayrıca bir wireless sistem istiyorsanız yine GTRS'in yapmış olduğu yeni bir wireless sistemi var. GVU4 isminde. Bakın bunun mesela pembesi yoktu. O yüzden beyazını yolladılar. Bunu da ekstradan satın almak isteyenleriniz olabilir. Başarılı bir wireless sistem. Bunu da belki ileride ayrıntılı olarak tanıtırız. Şimdi dilerseniz kafasız ve multi-scale bir gitarın artılarını ve eksilerini birazcık size bahsedeyim. Öncelikle ergonomisi. Kafasız bir sistem olduğu için buradaki ağaç ağırlığı olmuyor. Ayrıca burada akort mekanizmaları var. Akort mekanizmaları da son derece büyük bir ağırlık sağlıyor. Hafif bir gitar oluyor. Bu da aslında vücut sağlığı için daha olumlu. Ayakta çaldığımızda daha az baskı veriyor omuzlarımıza. Çok stabil. Gitar öne doğru yatmıyor. Bütün ağırlık
Neredeyse sadece gövde kısmında. Tel değişimi çok hızlı oluyor bu gitarlarda. Teli alt eşikten geçirip üst eşikte sıkıştırıyorsunuz ve tel değişiminiz tamamlanmış oluyor. Zamandan da bayağı tasarruf ediyorsunuz tel değişimi sırasında. Seyahat için inanılmaz uygun bir gitar. Kutu açılış videosunda da göstermiştim. Çok küçük bir çantası var. Bol seyahat eden dostlarım varsa bu gitarı çok rahat bir şekilde uçağın kabinine sokabilirler. Bu çantada ücretsiz bir şekilde gönderiliyor. Eğer genellikle bir bar sahnesinde dar bir yerde sahne alıyorsanız böyle sıkış tıkışsınızdır. Mesela benim solumda vokalist arkadaşım duruyor ve bazen onun gitarın sapı çarpabiliyor, kafası çarpabiliyor. Bu gitar daha az yer kapladığı için de o tür kazalara da daha az rastlanıyor. Eğer dar bir sahnede müzik yapıyorsanız bu gitar sizin için çok kullanışlı olabilir. Kafasız gitarların zarar görme olasılığı daha düşük. Gibson Les Paul'larda çok fazla kafasının kopma kazası yaşanıyor. Bu gitarı bir yerlere çarpmaz, sapının zarar görme olasılığı çok daha düşük. Bu kafasız gitarların peki sıkıntıları yok mu? Tabii ki var. Mesela standart askılara asılmıyor bu gitarlar. Gitar standlarıyla birazcık sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Klasik standlar bu gitarlar için uygun değil. Akort etmesi birazcık zor bir gitarları. Çünkü akort mekanizması gitarların köprüsünde bulunuyor. Bir elimizle gitarı çalarken diğer elle böyle buradan akort yapmak birazcık zor olabilir. Hani sürekli böyle tele vurup akort yapmaya alışık olan arkadaşlarımıza birazcık ters gelebilir. Teli vurduktan sonra çeviriyoruz. Bir de bana birazcık bu kısımdan çevirmek zor geldi. Sahnede hızlı akort değişimleri birazcık sıkıntı olabilir. Hem terste kalıyor hem de buradaki mekanizmayı çevirmek birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Ve son olarak da görüntüsü bazı gitaristlere itici gelebilir. Standart gitar görüntüsünden tabi birazcık farklı. Şimdi birazcık da multiscale'dan bahsedelim. Multiscale'ın Türkçesine yamuk perde diyebiliriz. Veya birden fazla skala diyebiliriz. Bu ne demek? Kalın tellerin uzunluğuyla ince tellerin uzunluğu birbirlerinden farklı. Bu iki eşik arasındaki uzunluğa ölçü uzunluğu deniyor. Bunlarla ilgili yeni videolar yapacağım. Ayrıntılı orada bahsedeceğim ama kısaca şöyle. Uzun olduğu zaman daha çok gerilim oluyor. Kısa olduğu zaman daha az gerilim oluyor. Daha az gerilim olduğu zaman bendlerimiz daha kolay olabiliyor. Dolayısıyla alt tellerde çalım daha rahat oluyor. Üst tellerde de bu gitarlarda drop D falan yaptığımızda farklı tuning sistemlerine geçtiğimizde telin salınımı çok fazla olmamış oluyor. Daha fazla gerilim olduğu için. Özellikle yeni nesil tarzlarda işte drop D'li, drop C'li tarzlarda çok kullanışlı oluyor bu multiscale. Bu arada anatomiye de daha uygun. Elimiz farklı pozisyonlarda farklı şekilde rahat edebilir. Bu yamukluk olduğu zaman anatomik olarak alt perdelerde daha rahat edebiliyoruz. Üst perdelerde daha rahat edebiliyoruz. Ve kesinlikle entonasyona katkısı var bu sistemin. Kalın tellerde özellikle daha uzun mesafe olduğu için daha iyi entonasyon sağlıyor bu gitarlar. Tabii bu multiscale gitarların eksik yanları yok mu? Tabii ki var. Bunlardan bir tanesi daha birazcık custom oldukları için, özel oldukları için yedek parçalarını bulmak daha zor. Çünkü standart olmayan malzemelerden üretiliyor. Bir de daha fazla işçilik olduğu için bu tarz gitarlar biraz daha pahalı olabiliyor. Fakat GTRS multiscale ve kafasız bir gitar olmasına rağmen son derece uygun fiyatlı bir gitar üretmeyi başarmış. Evet, dilerseniz teknik özellikleri anlattığımıza göre, gitarın özelliklerini anlattığımıza göre şu gitarı bir ses kartıma bağlayayım direkt olarak ve cep telefonumdan da bağlantılarını yapayım. Foot switch'ini falan bağlayalım. Bu güzel aletin seslerini birazcık duymaya başlayalım. Dediğim gibi daha önceki videoda aplikasyonu çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık fakat aplikasyonda da bazı yenilikler var, update'ler var, güncellemeler var. Onlara birazcık değinmek istiyorum. Bir de bu gitardaki manyetik seçenekleri tabii biraz daha farklı. Onlara da bir bakarız. Ama ilerleyen bölümlerde yine konuşmasız bir video yapmayı düşünüyorum. Gitarın içerisindeki bütün presetlerin ve gitar simülasyonlarının tonlarını size ayrı bir videoda dinletmeyi düşünüyorum. Ama bugün kısaca üzerinden de bir geçeriz. Evet, gitarımı yeni kablosuz sistem ile ses kartıma bağladım. Ve cep telefonumdan da GTRS aplikasyonunu yükledim ve bağlantıları yaptım. Bu bağlantılar falan nasıl yapılıyor? Daha önceki akıllı gitar tanıtımında hepsini anlatmıştım. O yüzden bu sefer ayrıntısına girmiyorum. İşin güzelliği şu. Bağlandığınız zaman hemen sizin kendi gitarınızın modelini tanıyor ve mesela bu gitar pembe ve aplikasyonda da hemen pembe olan gitarı getirdi karşıma. İçerisinde bulunan tonlar arasında bir geçiş yapalım. İlk presetlerimizi bir duyalım. Bu arada tabii ki foot switch'imizi de aktif ettim.
Onda aşağıda fuzz switch butonu var. Ona bastığımda bu fuzz switch'in üzerinde neler var görebiliyoruz. Bakın 0A'da Butter, 0B'de Clean Tone, 0C'de British Lead ve 0D'de Modern High Gain oluyor. Hemen A'dan başlayalım. Geçişi dilersem knob üzerinden de yapabiliyorum. Basıyorum ve şu an 0B'ye geçti. Burada da bir clean tone var. Fuzz switch'ten C'ye geçiyorum. British Lead diyor. Gördüğünüz gibi Iron Maiden'larda çalınabilecek harika bir ritim tonu. Bir de D'ye geçelim bakalım. Bu da Modern High Gain diyor. Böyle bir sert ton. Şöyle de bir soru işareti var kafalarda. İşte fuzz switch virus olduğu için tonlar hızlı bir şekilde geçiyor mu diye. Onu şöyle test edebiliriz dilerseniz. Neredeyse hiç gecikme olmadan tonlar arasında geçiş yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ayrıca ikisine birden bastığımızda banklar arasında da geçiş yapabiliyoruz. Bize delay time'ları da gösteriyor. Aynı tona birkaç kere bastığımızda tap tempoda yapabiliyoruz. Orta ikisine bastığımızda ise looper'a geçiyor. Loop özelliğini aktive etmiş oluyoruz. Knob'umuzun üzerine uzun süre bastığımızda ise tuner'a geçiyor ve fuzz switch üzerinden de gitarımızı akort edebiliyoruz. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Burada 58 LP denen kısma bastığımda Tone Capture kısmının açıldığını görüyoruz. Burayı açtığımda manyetiklerdeki karakteri değiştirebiliyoruz. Bakın switch ile oynadığım zaman aplikasyon üzerinde de farklı manyetiklere geçtiğini görüyoruz. Mesela birinci manyetiğime ben Les Paul karakteri verebilirim. Orta manyetiğe geleyim. Ortada bir Strat tonu elde edelim mesela. Üçüncü manyetikte ise bir piezo tonu elde edelim. Les Paul kısmına gelelim. Köprü manyetiğine. Bakın Tone Capture'ı açıp kapatacağım. Ton arasında bir farklılık olacak mı? Bir bakın. Şu an Les Paul tarzında kapatıyorum. Açıyorum yeniden. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle matlaşıyor. Bir de clean tonlarda bakalım. Orta manyetiğe getireyim. Strat diyor. Şu an Strat'tayken şöyle. Kapatıyorum. Bakın açtığımda parıltı gelmeye başlıyor. Strat'ın o parıltısı. Mesela bu size yetmiyorsa burada manyetik üzerindeki ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu manyetin şu an tizlerini arttırdım. Karakteri biraz daha temizledi mesela. Bir de piezo kısmına geleyim. Kapattım piezoyu. Açıyorum. Piezo hissiyatı geldi ama şey düştü. Gain'i düştü. Mesela ben buradan istersem o gain'i arttırabilirim. O gain kaybını buradan engelleyebilirim. Bakın. Kapattım. Şu an orijinal manyetiği. Şimdi piezo karakteri katıyor. Şurada bir akustik gitar simülasyonunu deneyelim. Kapatıyorum bakın. Açıyorum.
çalımınıza göre dilerseniz farklı manyetiklere farklı gitar karakterleri atayabilirsiniz. Bunların çok ince böyle dinletisini konuşmasız bir video yapıp yayınlamayı düşünüyorum. Orada artık her manyetik türünün, her gitar simülasyonunun nasıl duyulduğunu oralarda duyuracağım. Şimdilik bu kısmı kapatıyorum. Yukarıda GTRS logosuna bastıktan sonra burada knobumuzun üzerinde, aplikasyon üzerinde bir ışık yanıp sönüyor. O kısma basıyoruz ve şu an bizim mevcut ton üzerinde yapabileceğimiz ayarlar karşımıza geliyor. Drive'lı tonumuza geçiyorum. British Lead tonuna geçtim. Görüyorsunuz burada ilk önce Overdrive var. Overdrive'da 808 açıkmış. Amfimizde Plexi 100 açıkmış. Kabinimizde yine bir Marshall'ın 1960 kabini mevcut. Dynamic kapalı. Noise Gate var. Mesela açtığımda Noise Gate hemen devreye giriyor ve dip gürültüsü yok oldu. Modülasyonda Phaser var. Mesela açtığım anda o Phaser devreye girer. Kapatayım. Delay'imiz mevcutmuş. Reverb kapalıymış. Reverb'ı açabilirim. Ayarını değiştirmek istiyorsam buradan basıyorum. Whole Reverb yaptım mesela. İşin güzelliği güncelleme almış bu aplikasyon. Equalizer da eklenmiş. Eskiden Equalizer yoktu. Bunun eksikliğini de ben söylemiştim. Onu eklemişler. Bu Equalizer'ın yerini değiştirmek istersen mesela basılı tutuyorum ve kaydırıyorum. Hemen efektlerden önceye alayım ve burada Equalizer'ı mesela devreye sokayım. Ve tonum üzerinde ince ayarlar yapmak istiyorsam buradan Equalizer'dan çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Bu Equalizer'ın gelmiş olması aplikasyondaki en büyük güncellemelerden biri bence. Çünkü siz ne kadar amfinizi değiştirseniz bile ufak EQ ayarları yapmak isteyebiliyorsunuz. Bunu getirmeleri gerçekten iyi olmuş. Şimdi buradan dilediğiniz gibi farklı patch'leri seçebiliyoruz. Onlar üzerinde ayar yapabiliyoruz. Kaydetmek istediğimizde buradan save tuşuna basabiliyoruz. Ayarlar kısmında ise çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Daha önce anlatmıştım. Global ayarlarda bu aleti neye bağlayacağız? İşte miksere mi, amfiye mi? İşte kabin simülasyonu açılsın kapatılsın mı? Genel olarak EQ'su üzerinde değişiklik yapacak mıyız? Input gain'ini arttırabiliyoruz. Ve bu düğmenin neyi kontrol edebileceğini buradan da seçebiliyoruz. Gitar simülasyonunu açık kapayabilir ya da tonlar arasında değişiklik yapabilir. Tuner'ımız mevcut. Tuner aynı zamanda foot switch üzerinden de görünebiliyor. Drum machine'imiz var. Derslerimiz var. Akorları buradan görebiliyoruz. Bir mikserimiz var. Bu çok işe yarıyor. USB'den bağlamışsak USB'nin sesi, gitarın mevcut sesi, Bluetooth'tan müzik açmışsak fazla gelmiştir o müzik mesela. Buradan Bluetooth'u kıstığınızda backing track'inizi kısabiliyorsunuz. Backing track'in üzerine solo atabiliyorsunuz. Hepsini duyabiliyorsunuz. Kulaklık bağladığınızda düşünün altta backing track açtınız. Gitarınız kısık geldi. Buradan gitarı açabiliyorsunuz vesaire vesaire. O mikser ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Looper'ımız mevcut. Standby modumuz var. İşte çalmadığımız zaman kaç dakika sonra gitar kendini kapatsın. Boşuna şarjını harcamasın diye. Bluetooth ayarları buradan girilebiliyor. Dili buradan değiştirebiliyoruz. Ve eğer bir güncelleme varsa en son kısımdan da güncellemeye bakabiliyoruz. Benim asıl size anlatmak istediğim noktalardan bir tanesi şu. Bu arkadaş artık güncellemeyle de beraber kabin içerisine giriyorum ve buradan orta kısımda Factory, Gear ve Gear Memory diye bir şey görüyoruz arkadaşlar. Burada fabrika ayarlarında zaten mevcut bir sürü kabin var. Fakat Gear'e girdiğimizde bazı kısımlar görüyoruz. Buralara Gear ve Gear Memory kısmına sizin yapmış olduğunuz veya başkalarının yapmış olduğu IR'ları atabiliyoruz. Impulse Response'ları atabiliyoruz. Dolayısıyla artık bu alet Impulse Response'ları destekliyor ve sınırsız kabin simülasyonumuz elimizin altında oluyor. Bu arada amfi kısmında da aynı şey geçerli. Buradan GNR diye ve GNR Memory diye bir kısım var. GTRS'in ve Moore'un kendi yaratmış olduğu bazı dosyalar var. Bu dosyalar ile herhangi bir amfi kopyalanmışsa bu kopyalanmış amfileri de bu gitarın, bu prosesörün içerisine atabiliyoruz. Ve Moore'un kendi bir web sitesi var. Buradan bunları indirebiliyoruz ama bu aplikasyon sayesinde aslında şu yukarıdaki buluta bastığımızda başka kullanıcıların
yapmış olduğu, kaydetmiş olduğu, kullandığı ER'ları ve amfi capture'larını buradan indirebiliyoruz. Bakın yüksek gain'li sert bir tona bastım mesela. Buradan birçok insanın yapmış olduğu tonları indirmemiz mümkün. Burada bazı logolar da görüyoruz. O logolar zaten işte başka bir amfiden eğer capture alınmışsa onu belli ediyor. Mesela burada bir tanesini deneyelim. 13 numaradaki try'a basıyorum ve yüklüyor. Yükleme bittikten sonra bu tonu çalmaya başlayabiliriz artık. Deneyelim bakalım. Burada yüzlerce ton var. Mesela arama kısmına girdim ve angle yazdım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Evet, Necofon diye bir şey çıktı. Onun try'ına basıyorum bakalım. Yükleme tamamlandı dedi. Burada yani sınırsız tona ulaşabilirsiniz. Başka insanların yaratmış olduğu tonlara ulaşabilirsiniz. Farklı bir şeyler deneyelim aradan. Joy Power diyor, merak ettim. 119'da bulduk bakın. Bu zaten farklı capture'lar olduğu zaman loading süresi de uzun oluyor. Çünkü kendi içerisinde bulunmadığı için o dosyaları büyük ihtimal internetten indiriyor şu an. Evet, yüklenme tamamlandı. Deneyelim. Peki buna sadık kalmak zorunda mıyız? Deneyelim bakalım. İndir diyelim. Ve indir dediğimizde bakın tone capture ile beraber bir sürü şey açılıyor. Bir sürü içerisindeki özellikleri anlatan bir kısım geliyor. Mesela gitar V900'e, pickup'ı bir de Les Paul haliyle filan ayarı yaptığını söylüyor. Burada neler kullandığını gösteriyor ton içerisinde. Bunu import diyoruz. Nereye koyayım diyor. Buradan presetlerimiz içerisinde bunu nereye indirmek istiyorsak indiriyoruz ve onun üzerinde kendimiz değişiklikler yapabiliyoruz. Clean tonlardan bakalım biraz. Bakın burada V diye bir tuş var. Yukarıda bastığım zaman V'deki presetler karşıma geliyor. Burada Kifiro Chohayon yazıyor. Bu ünlü bir YouTuber zaten. Mesela onun yapmış olduğu tonları buradan bulabiliyoruz. Yani anlaşmalı oldukları müzisyenlerin yazmış olduğu tonları da buradan bulabiliyoruz ve indirebiliyoruz. Evet, benim özellikle bu bulut kısmı çok ilgimi çekti. Akıllı dediğimiz zaman internetle bağlantısı olması, başka insanların yapmış olduğu tonları kendi gitarımızın içerisine indirebilmek müthiş bir şey. Ve kendi içerisinde bulunan mevcut amfi simülasyonlarına da bağlı kalmak zorunda değiliz. Başkalarının capture'ladığı amfileri, kabinleri, gitar tonlarını kullanabilmek harika bir fikir olmuş. Yani bu ürünü alıyorsunuz ve sınırsız tonunuz oluyor. Sonsuz tonunuz oluyor. GTRS'in ve Moore'un web sitesinden de o tone capture programını indirip siz kendi amfinizin filan da tonlarını yakalayabilirsiniz ve bu gitarın içerisine yerleştirebilirsiniz. Öyle bir imkanınız da var. Gerçekten çok yenilikçi, harika bir fikir olmuş. Bu yanına çok bayıldım. Yukarıda insan ikonuna bastığınızda ise karşınıza sizin yapmış olduğunuz şeyler çıkıyor. Mesela daha önce indirdiğiniz dosyalar, çalışmalarınız ve mesela kendi tonlarınızı yedeklemişseniz, buraya backup almışsanız buradan yükleyip geri çağırabiliyorsunuz. Yani tonlarınızı kaybetme imkanınız da yok. Ayarlarınızı kaybetme imkanınız yok. Eğer üyeliğinizi gerçekleştirirseniz bütün tonlarınızı buraya kaydedebiliyorsunuz. Evet, bugün benim bu gitar hakkında anlatacaklarım, aplikasyon hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi daha önceden buna benzer alt modelini tanıtmıştık bu gitarın ve orada aplikasyon üzerinde daha uzun süre durmuştuk. Yakında bir video daha yayınlayacağım. Bu gitarın içerisindeki mevcut tonların hepsini size dinleteceğim. Ayrıca farklı manyetik türlerinde, farklı manyetik simülasyonlarında nasıl duyulduğunu size dinleteceğim. Konuşmasız bir video da yayınlayacağım. Benim genel fikrim sık iş yapanlar, çok seyahat edenler için muhteşem bir gitar olmuş. Hafif,
rahat, kullanımı kolay, akışkan. Bu perde sistemine alıştığınızda gitar çok rahat oluyor sizin için ve sağlık bakımından çalımı da çok uygun oluyor. Çok iş yapan insanlara hem ağırlığı açısından hem fiziksel olarak basma açısından yararlı olacak bir gitar. Sadece yanınıza fuz switch'inizi alıp sahneye çıkabiliyorsunuz. USB'den bağlantı yapıp kayıt alabiliyorsunuz. Tatile gitmişseniz kulaklığınızı bağlayıp tertemiz backing track'inizi açıp çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Bol seyahat eden insanlar için mükemmel bir tercih olabilir bu gitar. Tam da bir çalışma gitarı. Profesyonel olarak kullanılabilecek bir kalitede ve işçilikte bir sıkıntı yok. Seçilen malzeme kalitesi mükemmel. Farklı işlere farklı gitarlar götürmeden sadece bu gitarı götürerek Strat sound'u, Les Paul sound'u, Jazz Kasa sound'u elde edebileceğiniz bir gitar olmuş. Mutlaka ki orijinalleri kadar kaliteli sound alamayacaksınız ama çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorsanız, çok yoğun bir şekilde iş yapıyorsanız en azından o tonlara yaklaşabileceğiniz bir gitar olmuş. Başlangıç seviyesindeki bir insan için de amfi satın almadan hepsi bir arada her şeyi satın alabileceği, tek bir gitarla bütün sorunlarını çözebileceği bir gitar olmuş diyebiliriz. Yurtta kalan, gürültü çıkartmak istemeden gitar çalışmak isteyen arkadaşlarımız için de çok güzel bir seçenek. Çok ileri profesyonel müzisyenler içinse yolculuk sırasında, otobüste, tur aracında egzersizlerini yapabileceği, çalışmalarını yapabileceği harika bir seçenek sunuyor bu gitar. Evet, güzel bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Umarım yararlı olmuştur. Şimdi dilerseniz kapanışa geçelim. Evet koçlar, bugün de bir videonun sonuna geldik. Nasıl, GTRS W800'ü beğendiniz mi? Akıllı gitarlarla aranız var mı? Bazı arkadaşlarımız diyor ya bu işte teknolojik akıllı gitarlara ben bir türlü ısınamadım falan diye yazanlar var. Siz bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir prosesörün bir gitarın içerisinde olması veya manyetiklerin işte simüle edip başka gitar tonlarını duymak. Bunlar sizin için güzel bir şey mi? Yoksa daha başlangıç seviyesinde mi bunlar? Daha geliştirilmesi gerekiyor mu? Bu gitardan bir tanesine sahip misiniz ya da akıllı gitar kullandınız mı hiç? Yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü o yorumlar kısmını okuyup bir şeyleri almaya karar veren çok dostum var. Birbirinize yardım etmeyi, fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayalım. Kafasız gitarlar hoşunuza gidiyor mu? Multi-scale gitarlar hoşunuza gidiyor mu? Tüm bunları yorumlar kısmında tartışabilirsiniz dostlarım. Senkop Müziğe yeniden bu yenilikçi ürünü Türkiye'ye getirdikleri için ve tanıtmak için bize gönderdikleri için teşekkür ediyoruz. Eğer bir indirim kuponu alabilirsem açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca ürünle ilgilenen dostlarım mağaza bağlantısı da açıklamalar kısmında. Böyle harika içeriklerin gelmesini istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız tanıtımların, lütfen videoyu beğenelim, kanala abone olalım ve bildirim zillerini de açalım ki kanalımız büyüsün, gelişsin, her tarafa yayılsın ve biz de firmalardan bol bol ürün çekebilelim. Harika sosyal ağlarımızın olduğunu videonun başında da söylemiştim. Lütfen onları da takip etmenizi bekliyorum. Canlı yayınlar olsun, konserlerden haberler olsun, hepsini oralarda paylaşıyoruz. Mutlaka Discord kanalında sizi bekliyorum. Açıklamalar kısmında hepsinin linki mevcut. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni canlı yayınlarda, yeni videolarda, yeni tanıtımlarda görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.